Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef ırkçılık hortlamış vaziyette ve işin enteresan tarafı hukuku, kamu düzenini korumakla görevli olan polisler içerisinde de ırkçılığın arttığı açık bir şekilde ortaya kondu. Alman medyasında yer alan haberlere göre ülkedeki emniyet teşkilatında aşırı sağcıların sanıldığından daha fazla olduğu belirtildi. Federal hükümetin ve eyaletlerdeki Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre şu an en az 272 polis hakkında aşırı sağla bağlantılı oldukları veya aşırı sağcı suç işledikleri suçlamasıyla soruşturma yapıldığı belirtildi. Yine yapılan haberlerde bunun hem yargı hem de disiplin soruşturmasını kapsadığı ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Federal Polis Teşkilatı'nda ve Federal Kriminal Dairesi'nde 36 polis hakkında disiplin soruşturması yapıldığı bilgisinin de paylaşıldığı haberde eyaletlerin bu sayıyı 236 olarak verdiği belirtildi. Şimdi arkadaşlar bakın, Kuzey Ren-Vesfalya'da 170 tane polisi bildiğiniz üzere cep telefonlarına el konulmuştu. Irkçı paylaşımlarda, ırkçı konuşmalarda bulundukları için. Almanya'da pek çok vatandaşımız ırkçılıkla ilgili sıkıntılar yaşarken maalesef gözlemliyoruz ki hakkında bu soruşturma başlatılan ya da hakkındaki hukuki süreci devam edenlere hiçbir ceza vermiyorlar ya da çok komik cezalar vererek bu insanları işlerine iade ediyorlar. Bu polisler ya da diğer kamu görevlileri ya da sıradan bir vatandaşın yapmış olduğu ırkçılık yanına kar kalıyor. Biliyorsunuz Almanya'da 12 ayın üzerinde ceza alan polisler meslekten men edilir. Ne yapıyorlar? 9 ay, 3 ay, 1 ay meslekten uzaklaştırma veriyorlar. Bu kişiler sonra göreve iade ediliyor ve kaldıkları yerden aynı ırkçılığa devam ediyorlar. Arkadaşlar o kadar çok artmış vaziyette ki koronavirüs döneminde de bu ırkçılığın daha da yükselişe geçtiğini çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Masum, bu ülkede geçinmekten başka hiçbir amacı olmayan çalışan insanların evlerini yakıyorlar, barklarını yakıyorlar, sözlü tacizde bulunuyorlar, sözlü saldırıda bulunuyorlar, fiziki şiddette bulunuyorlar, sokakta oturanları silahlarla vuruyorlar. Hanau biliyorsunuz baskınında, saldırısında olduğu gibi pek çok insanın evi yandı. Zolingen'den tutun daha pek çok yerdeki vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama görüyoruz ki Alman yasaları her ne hikmetse bunları yapanlara işlemiyor. Çok ufak ya da caydırıcı olmayan cezalar veriyorlar, sadece göstermelik. Sonra bu insanların arasına karışıyor, kaldıkları yerden devam ediyorlar. Almanya değil, Avrupa'nın pek çok noktasında gerçekten durum iç açıcı değil. Sanki yabancı olmak suç, sanki başka bir ülkenin pasaportunu taşımak suç. Oysa bu insanlar, göçmenler, Almanya başta olmak üzere İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve daha pek çok ülkenin gelişmesine katkı sunmuş, gece gündüz alın teri dökmüş ve ülkelerin daha da büyümesine çok büyük katkılar vermiş insanlar. Bu insanların siyasi bir amacı falan yok ki. Bu insanlar ekmek parası için Avrupa'dalar. Ama ne hikmetse birileri bunu anlamıyor, anlamak istemiyor. Görüyoruz. 300'e yakın polis hakkında sağcılık, ırkçılıkla ilgili soruşturma var. Bakın göreceksiniz. Bir tanesini dahi meslekten men etmeyecekler. Biz çok yakından takip ediyoruz bu ve benzeri haberleri. Ben sizlerle paylaşacağım. Olmayacak. Çünkü bugüne kadar olmadı. Hep bir yalan, hep göstermelik hareketler bunlar arkadaşlar. O nedenle ırkçılıkla ilgili daha keskin, radikal kararları hükümetlerin alması gerekiyor. Söze gelince insan hakları, demokrasi, ama bakıyoruz ki değerli izleyicilerimiz her şey kağıt üzerinde yazılı hoş cümlelerden ibaret. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'nin tosuncuğu teslim oldu. Çiftlik Bank'ın bildiğiniz üzere kurucusu olan Mehmet Aydın, evet değerli izleyicilerimiz, Mehmet Aydın Brezilya'nın São Paulo kentinde Türk konsolosluğuna giderek teslim oldu ve Türkiye'ye artık geliyor. Ve Türkiye'nin gözü aydın diyelim. Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla beraber
Şimdi arkadaşlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren birkaç konuya temas edeceğim. O nedenle bu yayınımızı sizden ricam şu: çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bakın, bu Mehmet Aydın denilen hokkabaz 77.843 kişinin parasını almış ve bir daha geri vermemiş. 77.843. Sonra gidiyor. Şimdi bu hokkabaz değerli izleyicilerim bir de açıklama yapıyor. Diyor ki, ben Mehmet Aydın, bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı diyor. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Devam ediyor bu hokkabaz, diyor ki, ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum diyor. Bak, bu da mağdur, gariban, yazık. Ferrari'ye biniyordu ama. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım, ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu konuda Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphemiz yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar, Mehmet Aydın yakalandı, geldi, teslim oldu. Yakalanmadı da teslim oldu. Bunun bir de kardeşi var. Fatih Aydın. O piyasada yok. O gelmiyor. Şimdi bu niye teslim oldu? Ben size söyleyeyim. Bunun teslim olmasının nedeni şu: para bitti. Dünyanın öbür ucunda Ferrari'lere bindi, evler, yatlar, katlar falan. Biliyorsunuz, paralı adamın etrafında seveni çok olur. Cebellezi yapanlar. Paralar suyunu çekti. 1-1,5 yılda bu kamyonu duvara vurdu. Para bitince gitti Sao Paulo'daki Brezilya'da Türk konsolosluğuna, selamun aleyküm dedi. Ben geldim dedi. Ondan sonra siz beni bulamadınız, aradınız ama ben buradaydım. Bak, geldim dedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben buradan iddia ediyorum: bu adam 2 yıldan fazla cezaevinde yatmayacak. En fazla 2 yıl. Parayı gönül rızası ile vermişler. 77.843 kişi. Kârına zararına ortaksın.